Ben ayakta uyumuşum, sonra beni bir bavula takmışlar. Şaka mı yapıyorsun? Yok şaka yapmam ama esaftır. Makedonya'dan geçtik, Hırvatya, Avusturya, Almanya, sonra geldik Hollanda. İstanbul'da bayağı aktifmişsin. Kocaman bir mutfak kurmuşsun. Kadınları toplamışsın yanına, değil mi? He öyle. Çocuklu kadın güldür, çocuksuz kadın dul. Çocuğun olmayınca hemen boşuyorlar mı yani? Merhaba, ben Elvan Alkım. Polikrom Portreler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizin için ne mi var? Ana akım medyanın ihmal ettiği cesur ve mücadeleci kadınlarla çok renkli Zoom sohbetleri. İzleyicilerden gelen muzip ve çarpıcı sorulara verilen samimi, eğlenceli yanıtlar. 10 küsür yıllık gazetecilik deneyimimle ve asistanlarımın gençlik enerjisiyle hazırlanmış, azıcık düzenlenmiş ama asla sansürlenmemiş bağımsız videolar. Bu kanalda Polikrom Portreler var. Müsaitseniz başlıyoruz. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Elvan, asistanlarım Selma ve Can. Yine yeni bir konukla karşınızdayız. Biliyorsunuz canım asistanım Selma Covid-19 pozitifti. Atlattı ve aramıza katıldı. Buradan bir kez daha hoş geldin diyoruz kendisine. Hoş geldin Selma'cığım. Merak etmeyin, aşılıyız. Maskeler takılı, hiçbir sıkıntı yok, güvendeyiz. Hemen bugünkü konuğumdan söz etmek istiyorum ben. Polikrom Portrelerde her zamanki gibi çok renkli bir kadın var bugün. 41 yaşında. Halep doğumlu bir mülteci. 5 erkek çocuğu var. Kendisi Kürt ve bir Türkmenle evlenmiş. 2013 yılında önce Türkiye'ye, birkaç yıl önce de Hollanda'ya göç etmiş. İstanbul'da kurduğu mutfakla birçok mülteci kadına kaynak yaratmış bir sosyal girişimci. Evet, Şükran hoş geldin. Hayırlı sabahlar Elvan Hanım. Sana da hayırlı sabahlar Şükran. Şu an neredesin? Nereden bağlandın bizim programa? Ben şimdi Nederland'dayım, Amsterdam'da. Yani evimdeyim. Daha önce İstanbul'daymışsın. Nasıl gittin oraya? Hangi rotayı izledin? Hangi yolu izledin? Ya Elvan Hanım, buraya çok yol vardır. Bizimkisi Yunanistan'dan üzerinden oldu. Denizden neyin mesafe daha kısadır değil, daha bir güvenlidir değil. Güvenli diyorsun da o rotada binlerce insan öldü maalesef, değil mi? Ya öyle oldu. Çok can kapıldı sulara, Allah rahmet eyle. Ama biz hep bir buraya vardık şükür. Çok şükür. Seninle göç hikayeni de konuşacağız ama önce bir polikrom soru alalım. Ne dersin? Vay, siz bilirsiniz derim, ne diyeyim. Sizi bizli konuşmayalım Şükrancığım, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. İlk sorumuz gelsin. Uyuduğun en ilginç yer neresiydi? Duydun mu Şükran? Anladın mı soruyu? He duymuşum da ben bir düşünem hele. Ya ben bir keresine ayakta uyumuşum ha. Nasıl yani? Mecazen mi? Ayakta mı uyutuldun yani? Yo, garibanın ayakta uyuması mecazsa bu da mecazdır ha. Şaka mı yapıyorsun? Yok şaka yapmam ama esaftır. Ben ayakta uyumuşum, sonra beni bir bavula takmışlar. Nasıl yani? Biraz anlatsana o zaman. Yo bak biz Yunanistan'dan üzerinden 10 güne vardık buraya. Böyle ilk önce Makedonya'dan geçtik, Hırvatya, Avusturya, Almanya, sonra geldik Hollanda'ya. Tamına 10 gün. Bazen gidiyoruz yayan, bazen arabayla, bazen otobüs. Böyle müsait yerde mola veriyor, biraz uyuyor. 16 kişi, 6'sı biz, gerisini tanımıyor. Uyurken de sırayla uyuyoruz ki hani üzerimizde para vardır, böyle kıymetli eşya vardır diye. Bir keresine kafile durdu. Biz her birimiz açı alaven bir perişan. Benim 5 uşak yere serildi, uyudular. Ya şimdi ben otursam uyurum kesin. Ben kendimi bilirim. Böyle ayakta durmuşum, duvara yaslandım. Ama gözlerim açıktır ha. Bir baktım benim uşakların beşi de karşımda dikili. Bağırmışım bunlara. Yatın sıbarsanıza değil. Meğersem kaç saat olmuş da dolmuş ha. Ben bunu duyanda yere düş şak bayıl. Benim uşaklar ne yapsın? Kefile gidiyor. Bavulu boşaltmışlar, beni içine tapmışlar. Üzerine de bir düğüm çelmişler. Böyle yola devam yani. Kendi bavulumda uyumuşum. Az insana nasip olur ha. Ay canım ya.
Güldük ama yani nasıl zor bir yolculuk olmuştur değil mi? Yok valla bana kolay oldu. Ben bavulda dünyadan haberim yoktur. Taşıyanlara zor olmuştur muhakkak. Bana değil. Zor olmuştur tabii. Peki kaç yaşında şimdi senin çocuklar? Benim 5 uşağım vardır. En büyüğüm 22 yaşına, 20 yaşına var, 18 yaşına var. Bir de ikizlerim vardır 16 yaşına. Ellerinizden öperler Elvan Hanım. Yo, bir de benim hiç kızım olmadı. Olaydı çok güzel olurdu. Ama buna da şükür. Sen bayağı genç bir yaşta anne olmuşsun Şükran. Yok. Ya siz öyle diyorsunuz ama öyle değildir. Ben anadan öksüz, babadan yetim. Benim emmim beni hemen verdi. Ama ben 16'mı geçtim evlendim. Türkmenlere gittim ha. Çok yaylaydı. Böyle kunduracılık yapıyorlardı onlar. Onlar da Ermenilerden öğrenmişler bu kunduracılığı. Dükkanları vardı. Ben evlendim. 2 yıl gebe kalmadım ha. Çok zor oldu. Çok kötü konuşuyorlardı arkamdan. Uy, ya neler dedim ama içimden. Böyle ağızlarına taş çakılsın dedim. Çeneleri çekilsin dedim. Hemen hep içimden diyeyim tabii. Benim herif iyiydi ama. Yani kocam. Sabretti. Muradına erdi. 5 tane boy uşağı oldu. Bu Türkmenlerin bir lafı vardır. Bunlar derler ki çakalı ayar gül, çakalsız ayal dul. Böyle derler. Ne demek yani? Yani demektir ki çocuklu kadın güldür, çocuksuz kadın dul. Çocuğun olmayınca hemen boşuyorlar mı yani? Ha? Boşayabilen de, kuma getirebilen de öyle. Ay, çocuğun yoksa hiçbir değerin yok. Ay, hiç hoş değil. Neyse biz bir polikrom soru daha alalım ha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Mars'a taşınır mısın? İnan nereye taşınır mıyım değil? Mars'a, başka bir gezegene yani. Dünyayı bırakıp başka bir gezegene gider misin? Bak bak. Şimdi 10 sene önce sen bana sormuş olsan yurdunu bırakıp böyle Nederland'a falan gelir misin diye muhakkak hayır derdim. Ama bak ne oldu? Yalan oldu. Ya insan naçar kalan da her şey yapar da kendine bile şaşar. Mecbur kalınca ne yapayım? Evlatlarımın canına Mars'a da giderim, Ay'a da giderim. Nokta. Bu kadar. Şükran, yani bize ders niteliğinde bir cevap verdin. Yani çaresiz kalan her şeyi yapar, değil mi? Hani Suriye'deki bu savaş kadınları ve çocukları çok çaresiz bıraktı. Ya bu insanlar hayatta kalmak için evlerini terk etti. Ya hiç de kolay olmayan bir mülteci hayatına mahkum edildiler. Peki Şükrancığım, siz nasıl karar verdiniz göç etmeye? Ya benim herif yani benim kocam ve inat edildi. Gitmeyeceğiz, Halep'te kalacağız diye inat edildi. Yani tutturdu böyle. Az da ağır canlıydı kendisi. Bir gün bu kara haber gele ki dükkanın önünde bunun kalbi durmuş. Oracıkta Hakk'ın rahmetine kavuşmuş. Allah rahmet eyleye. Ya ben artık orada kalamadım ha. Nasıl kalayım? 8 yaşından 14 yaşına 5 tane uşak. Etrafta bombalar patlıyor. Benim ikizlerden birinin dili tutuldu. Ya var ya Elvan Hanım dövsen ağzını açmıyor yavrum nasıl korktuysa. Rahmetli bana biraz para bırakmıştı. Uşakları topladım doğru Antep. Fazla iyileşmedim orada ama. Ver eline İstanbul. 5 senem geçti İstanbul'da. Ya. Şimdi de birkaç yıldır da buradayım işte Nederland'da. Öyle şükür. Bu nasıl bir trafik Şükran? Ya Elvan Hanım İstanbul'un trafiğine göre bu ne ki? Bu doğru işte, doğru dedin. O zaman bir polikrom soru daha alalım mı? Ne dersin? İyi olur derim ha. Hadi bakalım. Alalım hadi bakalım. İstanbul'u sevdin mi? Aa bak tam İstanbul dedik denk geldi. İstanbul'u sevdin mi Şükran? Ya ne diyeyim şimdi? Madem soruyorlar İstanbullular küsmeye de ben hiç sevmedim. İstanbul'da beni sevmedi zaten. O neydi kele? Güzelim şehri mahvetmişler. Şehrin günahı yoktur ha. Hep insanların suçu. Herkese öyle boş alan verirsin. Herkes kendine çekiyor. Kendine yontuyor tabii. Paranın peşindeler hepsiler ha. Savaş yoktur. Savaş alanı gibi İstanbul. Yazık. Çok mu sıkıntı çektiniz? Yani başkalarına göre bizim halimiz az biraz iyiydi. Az bir kelam paramız vardı. Türkçeyi de biliyor. Bu da mühim.
Evet, gerçekten Türkçen çok iyi. Ben program öncesinde acaba anlaşmakta güçlük çeker miyiz diye düşünmüştüm ama gayet iyi anlaşıyoruz. Dil bilmeden gelenlere göre şanslısınız tabii, değil mi? Ya komşularınızla falan mesela daha iyi iletişim kurmuşsunuzdur. Komşular. O komşularımız sağ olsun. Onların yüzünden ne kadar pis laf vardır, kötü laf vardır Türkçe'de. Hepsini öğrendik, hepsini bildik. Türkçemiz çok bir gelişti. Komşularınızla da mı sıkıntı yaşadınız? Yo, Elvan Hanım, ben ilk İstanbul'a geldim. Yo, ben ne bileyim, bir ev tuttum. Az bir rahat nefes alacağım. Nerede? Çok ses çıkarıyormuş. Adam İstanbul'un uğultusunu, gürültüsünü duymuyor. Bizim sesimizden rahatsız oluyor. Evimizde ayaklarımızın ucunda yürüdük ha. Boyu pusu devrilesice. Adam ya bir de gün aşırı geli, çıplak geli bir de. Yani don gömlek böyle. Benim orospluğumdan giriyor, çocukların pezevenkliğinden çıkıyor. Bir de silah vardır ha. He? Böyle devlet dağıtmış. Ne geziye mi gidiyormuş, gezmeye mi gidiyormuş öyle değiller. Ya anlamıyorum, sen koskoca devletsin. Silah dağıtırsan bir baksana kime veriyorsun bu silahı. Ya ben korktum, benim uşaklar katil neyin olur diye kalktım başka bir mahalleye taşındı. Orada da yan komşu. Bu pusu devrilesice, ayağına mıks patasıca. Bu bir fabrikada çalışıyormuş. Neymiş işte bilmiyorum. Bunu işten atıyorlar, yerine Suriyeli alıyorlar. Azak kanaat ediyor ya bizimkiler. Hepsinin hıncını bizden alacak. Uşakları tuttuğu gibi ıslatıyor. Ya ben bu adamın karşısına durdum. Dedim bana bak hele bana bak. Sen Arapları sevmiyorsun ama ben Arap değilim. Ben Kürdüm. De vallahi öyle dedim. Peşimizi bıraksın diye. Oy, daha da kötü oldu ya. Mahallenin uşakları benim uşakların peşinden koşuyor. Bebek katilleri, teröristler değil. Kalktım başka yere geldim. Ha şimdi de buradayız. Ama şükür. Bak Elvan Hanım buradayım ama o kadar yer gezdim. Benim ahım vardır. Benim bavullarım hep kapının arkasında hazırdır. Ahım var. Ben ne olursa olsun bir gün memleketime geri döneceğim. İnşallah Şükran. İnşallah 10 yıldır süren bu savaş biter. Sen de evine, yurduna dönersin. Şükrancığım, bir polikrom soru daha alalım mı? Ha? Alalım hadi bakalım. Güzel oluyor böyle. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Hadi bakalım. Geçmişe gitsen hangi olayı durdurmak isterdin? Savaşı durdurmak isterdim. Daha ne diyeyim? Daha senin özel hayatına dair bir şey söylersen. Teget Elvan Hanım. Benim özel hayatımda da savaş olmasın işte. Savaşı durdurmak isterdim. Nokta. Yani şöyle sorayım. Diyelim ki geçmişe döndün. Savaş falan yok. Yaşadığın ve yaşarken bir türlü dur diyemediğin bir olay var mı? Yani neye itiraz ederdin şimdiki aklın olsa? Bak bak. Geçmişe gittim ki savaş yoktur. Tamam anladım. Ama ondan sonra yine savaş olacak. Benim gücüm olsa bu büyükler bırakaydı hele savaşı durdurmak isterdim. Ha. Büyükler izin vermiyor değil mi? Büyükler savaş karşısında dilsiz şeytan olabiliyor. Ya var ya Elvan Hanım Allah günah yazmaya bana bu büyüklerin var ya bin türlü Allah çeşitli belasını versin ha. Ben küçük çocukken o kadar böyle öksüz yetim o kadar isterdim böyle büyükler beni görsün. Böyle can atardım ha. O kadar bana bakmazlardı beni görmezden gelirlerdi ki ben yokum sanırdım. Bu büyükler de şimdi bombaları yağdırıyorlar o toprakların üstünde can yoktur sanki. Büyükler nerede? Paranın peşinde, yalanın dolanın peşinde. Daha halen örgenemediler. Bir kuş bile nasibi kadar kanat çırpar gökyüzünde. Doğası da yok. Kızıyorum ha. Ne güzel söz. Bir kuş bile nasibi kadar kanat çırpar. İlk defa duydum. Yeni bir soru alalım mı Şükran? Ha ne dersin? Bakalım nasibine ne çıkacak? Ay iyi derim ha, içim daralmıştır. Kendinle evlenir misin? Kiminle evlenir miyim değil? Kendinle. Yani Şükran'la evlenir misin? O nasıl oluyor? Şimdi sen başka biri olsaydın mesela. Senle evlenir miydin? Ben olsam ben evlenmem. Neden? Yahu güzelliğime türküler yapılan
seneleri çoktan geçti de ondan. Vay, güzelliğine türküler mi söylendi? Ha? Bak hele bak hele. Söylendi. Öyle olmadı desem yalan olur. Rabbim yukarıdadır. Sen hala çok güzelsin Şükrancığım. Yok yok. Bizim orada dul avrat pek makbul görünmez evlenmek için. Bir de evde sülüm günü 5 tane oğlum vardır. Korkar adam valla. Tamam. Peki mesela Hollandalı biri evlenmez mi seninle? Ya onlar beni görsün de önce bir. Evden dışarıya çıktım mı var? Biz buraya vardık Hollanda'ya. İlk önce epey bir kampta kaldık. Sonra kağıt işleri filan. Sonra bize oturum izin verdiler burada kalmaya. Bu apartmana koydular bizi. Güzeldir ha. Şehir çok güzel belli. Ama kapının eşiğinden çıkamam. Yahu ne dil bilirim, ne yol, ne yordam, ne kızırlar, ne istirler, nasıl konuşurlar. Yahu cahil çocuğa döndüm ha. Her şeyi yeniden öğrenmem lazım. Bir de pandemi geldi üzerine. Hepten dışarıya çıkamaz oldum. Yaşlı bir çocukla kim evlensin? Ben olsam evlenmem ama. İstanbul'da bayağı aktifmişsin. Kocaman bir mutfak kurmuşsun. Kadınları toplamışsın yanına, değil mi? Öyle. Ay. Ay. Ya Elvan Hanım ben ilk İstanbul'a gelende benim uşaklar çok küçüktü. Ya hazır adam mı dayanır? Dedim ben çalışayım. Kudretim vardır. Her işi yaparım. Ya bir baktım bunlar işçi değil bildiğin köle arıyorlarmış. Suriye'den gelmişim ya mecburum. Hakkını da arayamazsın. Etrafımda kadınlara baktım. Uy, hepsinin hali benden beter. Çok içerlendim ama. Sonra küçük bir yer tuttum. Mutfak kurdum orada. Bütün kadınları çağırdım. Dedim alın size mutfak. Burada pişirin, burada satın. Bütün Türkmeni, Gürdü, Suriyesi, bütün kadınlar toplandık bir araya geldik oraya. Ne güzel oldu ama. Sabah geliyoruz ilk önce mutfağımızı açıyoruz. Kahvemizi içiyoruz. Radyoyu açıyoruz. Türkümüzü dinliyoruz. Birlikte ne ağladık ne çağladık. Çok güzeldi çok. Ya bana kalsa ben çok daha kalırdım orada ama benim uşaklar dedi anne burada kalsak ne olur? Burada okusak iş yoktur, güç yoktur. Doğru söylediler. Türkiye'de ekonomik kriz vardır. Kendi insanlar iş yok. İşte Nederland'a geldik. Dedim ya evlatlarım için canım feda. Yani Mars'a da giderim, Ay'a da giderim. Buraya geldim. Ama bir gün muhakkak ben memleketime geri döneceğim. Ya. Nasıl güzel bir sohbet oldu Şükrancığım. Yani zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Seni dinlerken hem güldüm hem gözlerim doldu. Katıldığın için, zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz sana. Yani ben teşekkür ederim Elvan Hanım. Bu kadar mıydı? Bu kadardı. Ne kadar çabuk geçti ya. Kusura bakmasın kimseyi kalbine kurmak istemedim. Ama yukarıda Allah vardır. Her şeyde konuştum yani açık açık. Teşekkür ederim. İçim böyle biraz ferahlandı. Sağ ol. Ne güzel. Asıl biz teşekkür ederiz Şükrancığım. Ben bu sohbetten o kadar çok şey çıkardım ki yani hangi birini size söylesem bilemiyorum. Program öncesinde bir şeyler not etmiştim. Fransız yazar Fenelon'un bir sözünü not etmiştim. Tüm savaşlar iç savaştır çünkü tüm insanlar kardeştir. Bu kokuşmuş savaş çığırtkanlığı günümüzde halen iş görebiliyor. Ama ne yaparsa yapsın, savaş karşıtı sesleri bastıramaz. Bunu duyan kulakları sağır edemez. Savaş karşıtı seslerin sadece kendi ülkesi için değil, tüm dünya için çok daha güçlü çıkması gerekiyor. Bu programla ilgili yorumlarınızı ve bir sonraki konuğumuzla ilgili sorularınızı bekliyoruz. İyi ki varsınız. Şimdilik hoşça kalın, sağlıkla kalın.